Merhabalar. Buraya Erasmus için gelecek kardeşlerime özel 2 tane video yapmıştım. Bunlardan bir tanesi Polonya'daki masraflar, eğitim, sosyallik vesaireyi anlattığım video. Bir diğeri de Polonya'da kullanmanız gereken faydalı olabilecek uygulamalar. Fakat bu videolardan bir tanesinin altına çok fazla yorum gelmeye başladı. Mesela hangi şehri seçsem daha iyi olur ya da masraflar konusunda çok soru geliyor. O videoda masrafları anlatmıştım ama mesela demiştim ki atıyorum şu tarz ev seçerseniz bu miktardır ya da şu tarz yemekler yiyorsanız şu kadardır gibi ortalama fiyatlar vermiştim. Fakat gelen yorumlarda şunu fark ettim. Gelen yorumlarda insanlar daha net, daha spesifik miktarlar bilmek, görmek istediklerini söylediler. Ben de bunun için faydalı olacağını düşünerekten buranın meşhur marketine gideceğim. Bir kıyaslama, örneklendirme yapacak olursam bu market bizim Türkiye'deki 3 harfli marketlere benziyor. O klasmanda bir market. Daha uygun fiyatlı diğer marketlere göre. Yani burada bir öğrencinin ihtiyacı olabilecek bütün ürünleri çekmeye çalışacağım. Buradaki fiyatları gösterirken de şunu düşünebiliriz. Şu anda zloty 8.80 civarı. Yani 8,5-9 civarı. Ama ben kur çevirisi yapmayacağım videonun içinde. Çünkü kurun ne olacağını kestiremeyebiliriz. İleriki günlerde değişebilir. Biz. La sen ne güzel Twitter atın öyle. Gel abi gel. O yüzden siz izlediğiniz gün kura bakarsınız ve o anki kura göre hesaplarsınız Türk lirası karşılığının ne kadar olacağını. Şu anda düz mantık matematiği mükemmel olmayan kişiler, yani benim gibi kişiler için düz mantık 10'la çarpabiliriz. Mesela gördüğümüz bir ürün, atıyorum makarnayı gördük. Makarna 3 zloty. Yani işte diyelim ki 27, 28, 29, 30 lira bu miktarlar. Hani 3 aşağı 5 yukarı böyle bir hesap yapabiliriz. Şimdi Biedronka'ya gidiyorum. Daha önce de kan vermiştim burada. Onu diğer videoda anlattım. Kan verdiğim için burada bir vişne suyu alacağım. Vişne suyu ve bir de su alacağım. Sonrasında spora gitmeyi planlıyorum. Umarım sporda kolum ağrımaz çok fazla. Neyse, hemen şimdi gidelim markete, fiyatları incelemeye başlayalım beraber. Heybetini gizli tut Uğur böceğim. Duruşun çakallara korku salıyor. Tamam, girer girmez karşımıza meyve sebze reyonu çıkıyor. Burada elmaların fiyatları ortalama 3, 4, 5, 6 elmadan elmaya değişiyor. Zaten siz özellikle incelemek istediğiniz olursa videoyu durdurur yakınlaştırırsınız. Aha, buradayım be, buradayım diyor. Tamam, biz devam edelim. Anlık like atak geçirdim. Bu kısımda da yine bizde cuma, perşembe günleri gelen haftalık değişik, uygun fiyatlı ürünler konseptinde bir kısım. Yani buraya da farklı ürünler geliyor. Daha uygun fiyatlı normale kıyasla. Sonra bunların fiyatlarını göremiyorum. Evet, göremedik. Devam edelim. Burada yine portakallar, mandalinalar var. Mandalina kilosu 8 zloty. Burada da öğrencinin dostu hazır gıdalar. Bunları direkt mesela fırına ya da tencerede, tavada atıp pişirebiliriz. Mesela sosisli gördüm. Sosislinin fiyatı 8 zloty'ydi. Bunu fırına atıp pişirebiliriz. Burada da pierogi var. Pierogi bizim mantıya benziyor ama daha büyüğü. Bu Polonya'nın geleneksel yemeklerinden bir tanesi pierogiler. Onları da tencereye ya da tavaya atıp pişirebilirsiniz. Hızlıca hazır olurlar. Ama denemenizi tavsiye ederim. Herkesin hamburgeri kendine diyenler için ise hamburger köftesi burada alıp evde yapabilirsiniz. Fiyatı da 6, 7, 8 bu civarlarda. Genelde ikili satılıyorlar zaten. Bence uygun fiyatlı. Burada ise steak. Zaten üstünde de steak yazıyor direkt. Dana steak görüyoruz. Bunların gramajları değişkenlik gösterebiliyor. Arkasına bakıp kontrol etmemiz lazım. Mesela bu 327 grammış. Fiyatı da 21 zloty. Neyse, biz devam edelim. Buradan spora gideceğim için hiçbir şey alamam. Yanımda taşıyamam zaten. Evet, yoğurtlar. Bu ufak yoğurt bana yetiyor. Fiyatı da zaten gördüğünüz gibi 3.79. Ama ben her gün ayranımı yaparım, yoğurdumu yerim diyenler için daha büyük boyutlarda var. O da 7.49. Genelde burada Yunan yoğurdu daha meşhur.
Yunan yoğurdu ve Polonya yoğurdu olarak iki seçenek üzerinden de genelde satışlar yapılıyor. Süt 4.99. Kıyma seçenekleri de burada. Evet, muhtemelen şimdi herkesin dikkatini çekmiştir. Bu et ürünlerini alırken üstlerinde görürsünüz. Mesela domuz simgesi gördüğünüz gibi. Diğerinde de dana simgesi. İlk gösterdiğimde ise dana ve domuz beraber karışıktı. Bunların da fiyatları 10, 11, 12, 13 diye değişkenlik gösterebiliyor. Siz kendiniz hani hangisini yemek istiyorsanız ona göre seçip alabilirsiniz. Zaten bu ürünlerin üstünde ne olduğuna dair simge bulunuyor. Dana, domuz, koyun neyse artık onu görebilirsiniz. Makarnaların fiyatları ise mesela spagetti 5.19 bu markanın. 4.19, 4.49, 3.42, 3.42. Yani aslında fiyatlar 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye değişkenlik gösteriyor markadan markaya. Burada genelde çok çeşit yok. 2, 3 marka olduğu için fiyatlar bu aralıkta. Mesela bu da 4.89. Neyse, tavuğa bakacak olursak tavuk ve hindi kısmındayız. Tavuk göğsü sanırım bu. Tavuk göğsü olması lazım. Fiyatı 22.96. 600 gram. Kilosu da 36'ymış. Normalde bence bu biraz pahalı geldi bana. Çünkü ben Kaufland'dan falan aldığım zaman kilosu 20-22 civarında oluyor. Yani 1 kilo alıyorum. Bu paket biraz pahalı geldi bana açıkçası. Neyse, burada yine mesela dilimlenmiş tavuk var 400 gram. Bunun fiyatı da 11 zloty. 15'ten düşmüş. Ben ilk geldiğimde hatırlıyorum 7 zloty falan, onlar bayağı ucuzdu. Enflasyon. Etkilendik. Neyse, bu konuda çok yorum yapmayayım. Hakkım yok. Evet. Yine dondurulmuş gıdalar var burada dolapların içinde. Ve pilav fiyatları. Yine bu pilavdan anlayan kişiler zaten bilirler. İşte çeşit var. 2.79'muş bunun fiyatı. İşte Yasmin, Basmati, işte European, Amerikan ki bilmem ne, bir sürü çeşidi var. Fiyatlar burada yazıyor. Ben çok anlamıyorum açıkçası farkları nelerdir ne değildir diye. Pizza öğrencinin dostu. Hazır pizza fırına at pişsin 10 dakikada mantığıyla. Bütün öğrencilerin ilk aşkı. İkili satılıyormuş 20 zloty, yani tanesi 10 zloty'ye denk geliyor. Dışarıda da bir Domino's'a gitseniz en ucuz Domino's 20-23 zloty falan. Yani yarı fiyat hemen hemen. Bir restorana giderseniz de oralarda da muhtemelen 40 zloty falandır. Restoranlarda çok daha pahalı. Evet, burada daha dondurulmuş gıdalar ağırlıklı satışlar gerçekleşiyor bu kısımda. Dondurulmuş sebze. Ben önceden hiç sebze yemezdim. Burada yemeye başladım. Dondurulmuş sebzelerde 5, 6, 7, 8, 9, 10 değişkenlik gösteriyor. Ne tarz olduğuna göre ve gramajına göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama bu civarda fiyatları genel olarak. Evet, yumurta. Sporcuların kanayan yarası. Her sabah 13 yumurtayla başlayanlara bir haber, bu 10 zloty. 10 tane. 10 tanesi 10 zloty. Yani tanesi 1 zloty. Dümdüz mantık. Dümdüz mantık. Burada ise bu 20'li. 20'lisi de 20 zloty 45 kuruşa. Bir 45 fazlası var. Tanesi 1 zloty ne kadar denk geliyor? 1 zloty 5 kuruş. Evet. Yağ. 5'lik yağ. Beşlik yağın fiyatı da 35'miş. Şimdi 1 litreliği göremiyorum ama 1 litreliği ben kendim aldığım için fiyatını biliyorum. Onun da fiyatı 8 zloty civarıydı. Oradan hesaplayabilirsiniz. Burada dondurmalar var. Çocukluğumuzda asla yiyemediğimiz o Magnum. Zenginlerin keyfi. Porsche tutkunları. Bunun fiyatı ne kadarmış? Dur bakayım, burada da pek yemediğim için bulamadım fiyatını. Nerede? 5,5. Yok. Evet.
5,5, 6,5 hani. Tadına göre değişiyor. Burada dondurmalar var. Ketçap. Bu ketçap 8,40. Daha az bilinen ketçap 4,80. Yine burada paket dondurmalar. Karton süt çeşitleri. Bunlar da 4. Bu 2,25 ama 4 tane alırsan indirimli hali. Diğerleri de 4. 4'er zloty. Ballar. Bir tanesine bakalım. Mesela bu 1 kiloluk bal 20 zloty'ye satılıyormuş. Burada Nesquik'ler falan var ama bunları geçiyorum. Çok önemli değil. Çikolatalar, atıştırmalıklar. Burada bunların fiyatı da 2,5-3 civarı. Mağaza markalarını kastediyorum. Eğer Milka'ya bakacak olursak da Milka'nın fiyatı ne kadarmış? Bu mu? Yok, bu değil. Bu değil. Bu başka bir marka. Bu değil. Üstü evet. 8 zloty. Çokmuş. 8 değildir ya. 8 mi? 8 çok. Ucuzdu bunlar. Alıyordum ben eskiden. Burada yine jelibonlar var. En bilinenini göstereyim direkt. 7 zloty. Bu büyük paket. Zaten yine dediğim gibi mağazanın markasına dair olan bir ürünü alırsak daha uygun fiyata denk geliyor. Ben şunun fiyatından emin olamadım. Gidin bir barkodunu okutayım da fiyatına bakayım en iyisi. Evet, gerçekten 8'miş. Biraz pahalı geldi bana. Şu an Türkiye'deki anlık fiyatı bilmiyorum açıkçası. Milka'nın ne kadar olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Yani 8 zloty işte 75-80 lira desek. Şu an ne kadar hiçbir fikrim yok. Tamam, devam edelim. Bakalım bu reyonda neler var. Bu reyonda mesela yumuşatıcılar, kıyafetleri yıkamak için. Fiyatları çok değişkenlik gösteriyor bunların da. Çünkü çok fazla çeşitleri olduğu için pek anlamıyorum da ben bir tane alıyorum. 10, 15, 20, 25, 30, 35 diye geçiyor. Değişiyor ve tuvalet kağıtları. Tuvalet kağıtları da paketten pakete değişiyor. 2-3 tane örnek gösterebilirim ama fiyatlarını bulamadım. Yani anlamadım hangisi hangisinin. Bakıyorum. 19,5. Çok karışık. Tamam, mesela buna bakalım. Bunun fiyatı 27 zloty'ymiş. 16'lı. 16 tane var. 16 tane 27 zloty. Pahalı sanki. Bu neymiş? Bir numara tuvalet kağıdı diyor üstünde. Bunda da 20 zloty yazıyor. 20 zloty 10 tane. Ha, buymuş o. Yanlış olmasın. 10 tanesi 20 zloty. Tanesi 2 zloty'ye denk geliyor. Neyse, devam edelim biz. Burada da diş macunları. Diş macunları, fırçaları 7 zloty. Bu arada turuncular indirimli. Burada kampanyalı tuvalet kağıdına burada denk geldik. 20 tanesi 28 zloty. İyiymiş ha, alasım geldi ama spora gideceğim. Nasıl götüreyim ben bunu yanımda? Taşıyamam. Kocaman paket. Tamam, burada da şampuanlar, işte parfümler, duş jelleri, sabunlar falan. Ama bunları zaten çok da incelemeye gerek yok. Daha işte bu ürünleri spesifik olarak satan yerlere bakılabilir. Herkes ekmeğinin derdinde. Biz de öyle. Ekmeğimize bakalım. Bu tost ekmekleri öğrencinin dostu. Öğrencinin tostu.
4-5 zloty bu paket. Zaten bu paket yeter yani. 3-5 gün gidiyor. Bu tekli ekmeklerde 2-3-4 zloty olarak satılıyor bizim fırınlarda satılanlara yakın olanlar. Zeytinlere bakacak olursak, aha, yıktım. %40 indirimi düşürdük. Fiyatlar düştü. İndirim de düştü. Neyse. Bu içi turşulu denen zeytinleri ben seviyorum. Fiyatı 6.29. Hemen yanında siyah versiyonu var. İçi turşusuz, boş. O da 4.5. Daha sonra burada turşu bulmak biraz zor. Bizim turşulara çok benzemiyor ama en yakın olabilecek, hani bunu buldum. Bu da yine 6.5. Tamam. Şimdi sular. Şimdi sularda şöyle bir durum var. Burada musluk suyu içilebilir deniyor. O yüzden insanlar musluk suyu içiyor ya da bazı filtreler oluyor. Filtreler yardımıyla arıtıp içiyorlar. Ama isteyen de tabii ki marketlerden alabilir. Mesela bu. Üstünde Niagazonova yazmış. Mineral su. 2 çeşit su var. Biliyorsunuz 75 groşeymiş bu arada. Kuruş, groşe dediğim. 2 çeşit su var. Bir tanesi soda olan, sparkly, asit, ne deniyordu adını unuttum şimdi. O, anladınız siz. Diğeri de normal su. O yüzden üstünde Gazonova diyenler, o olan soda şeklinde olanlar, üstünde de niye Gazonova dedikleri normal su. Mesela bu 5 litrelik olan su normal. Soda halinde değil. Tamam, burada başka ne var? Pringles. Artık bizde satılmıyor bu sanırım. Fiyatı da 10 zloty. Yani tam çeviri yapacak olursak 88 lira. Bu da benim favorim bu arada. Sarısı. Cips fiyatları severiz. Cips fiyatları mesela bu Biedronka markasının cipsi, yanlış bilmiyorsam eğer. Fiyatını göremedim yukarıda. 4 zloty'ymiş. 2 tane alırsan ama. Normalde tanesi 5 zloty 15 kuruş. Eğer 2 tane alırsan da 4'e düşüyor. Alınır. Neyse. Devam edelim biz. Bir de bildiğimiz bizim bir markaya bakalım. Bizde de satılan bu. Bunun fiyatı da 7.69. Tamam. Devam edelim şimdi. Evet, devam edelim. Cheetoslar. Yok, bu değil fiyatı. Bu değil. Tamam, bu. 6.5. Eskiden 25 kuruşa Cheetoslar. Cheetos neydi o ya? Cheetos muydu? Ağzımıza atıyorduk. Hüp bir şeydi. Adını unuttum. Neyse, sarı kola. Sarı kola 1.75 litre. Fiyatı da 6.99. Yine indirimdeymiş bu ama 2 tane alırsan tabii ki. Teklisi 8 zloty civarı bir şey yazıyordu. 2 tane de daha çok indirim oluyor. Burada çok fazla böyle indirimli ürünler oluyor. 2 tane aldığın zaman, 3 tane aldığın zaman falan. Yine burada meyve suları. Çakma sarı kola. Bunun da fiyatı 3.65'miş. Tam göremiyorum şimdi. Bir de detaylı küçük yazılar yazıyorlar. Mesela 2 tane alırsan bu fiyat ya da 3 tane alırsan falan gibi. Bu turuncular ya da düz bir tane alırsan indirim yazıyor ama çok küçük yazıyorlar. Detaylı bakmak lazım, incelemek gerekiyor. Yoksa bunda indirim varmış deyip bir tane alırsın. Halbuki 2 tane alınca indirimmiş. Boş yere tam fiyat ödemiş olabilirsin. Burada genel meyve suları var, ne isterseniz. Neyse. Evet. Başka reyon kaldı mı ya, incelemediğim ürünler falan? Bir yer kaldı mı? Kedi mamaları var. İhtiyacımız olmaz Polonya'da. Polonya'da sokak kedisi bile yok. Neyse, bakayım neresi kaldı başka? Hangi raflara bakayım? Burada bisküviler var. Gerçi Milka'ya da bakmıştım ama. Yani. Tamam, çok da ilgimizi çeken bir şey yok aslında burada. Genel zaten benzer fiyatlar hepsi. Tamam, çay. Çay, evet abi.
Çay önemli. Sabah çay olmadan güne başlanmaz. Gerçi burada çok çeşit de yokmuş. Ben yine bildiğimiz tanıdık markaya gideyim. Çünkü diğerlerini hiç bilmiyorum. Hiç anlamıyorum. Neyse. Siz yine fiyatlarına bakmak istediğiniz kısımda durdurursunuz. Bakarsınız fiyatına. Ben şimdi bu meyveli çaya bakıyorum. Peach mango deniyormuş. 10 zloty. 20 tane var. Bu da bildiğimiz çay. Düz çay. 20 zloty, 25 zloty. Bu da kaç? 90 tane falan vardı içinde sanırım. 90, 96, 100. O civar bir şey. Burada başka bakmadığımız bir şey kaldı mı? Mesela soğan. Evet, soğan. Soğan 3,5. Kilosu 3,5'muş. Sebula. Sebula diyorlar soğana. Burada da patates. Küçükler biraz. İspanyol patatesi. 6 zloty. Burası çok ufakmış ya. Hiç çeşit yok. Hayatta kalacak kadar ürün koymuşlar resmen. Evet, burada da kahveler var. 34 zloty. Benim kahveyle pek aram yok. Ben çaycıyım ama kahve sevenler için fiyatlar böyle. Evet, devam edelim. Evet, öğrencinin diğer bir dostu ton balığı. 6,45, 6,5 zloty diyebiliriz. Suyumuzu da alalım. Böbreklerimiz bayram etsin. Ve sporumuza gidelim. Şimdi öncelikle kasaya doğru yol alıyoruz. Burada normal kasa var. Bir de bireysel self check out dedikleri. Zaten Türkiye'de de var artık bu sistem. Burada kendim okutuyorum, ödememi yapıp çıkıyorum. Telefon numaramı da girdim, indirim olur belki diye ama olmadı. Tamam, Biedronka'dan bu kadar. Şimdilik genel bir fiyat takibi yaptık. Zaten bu girdiğim Biedronka'da çok büyük bir market değildi. Özellikle bu şubesi daha minimal bir market. Zaten görmüşsünüzdür, çok fazla seçenek yoktu. Yani gündelik ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar ürünler mevcut. Bunlarla zaten dediğim gibi gündelik ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Daha fazla, daha spesifik çeşitli ürünler istediğimiz takdirde de başka mağazalarına ya da diğer mağazalara gidebiliriz. Mesela Ocean ya da Lidl daha büyük. Bunlarda hatta Ocean'da Türk baklavası, lokumu, bu tarz ürünleri bile bulabiliriz. Satışını gerçekleştiriyorlar. Ama Biedronka gibi daha küçük yerel marketler diyeyim, bizim 3 harfler gibi daha gündelik ürünler bulunmakta. Genel olarak aslında ihtiyacımız olan ürünleri buradan sağlayabiliriz. Fiyatlar da diğer mağazalara göre daha uygun fiyatlı. Eğer incelememi istediğiniz başka mağazalar ya da başka ürünler varsa onların fiyatlarını da gidip sizin için gösterebilirim. Teletabirler için ayrılık vakti. Spora gideyim. Neyse, yarın görüşürüz.